Bir yüksek potansiyelli hisse senedi videosuyla da karşınızdayız. Yüksek potansiyelli hisse senedi ve yüksek potansiyelli altcoin video serimize devam ediyoruz. Bazen altcoin videoları çekiyoruz, bazen hisse senedi videoları çekiyoruz. Hangisinde fırsat bulursak, daha doğrusu hangi grafikle karşılaşırsak, hangisinde potansiyel görürsek sizinle paylaşıyoruz. Önümüzde birçok video var, hepsini sizinle paylaşacağız. Tabii sizin yapmanız gereken kanala abone olup bizi takip etmek. Kanalımıza abone olduğunuz sürece yüklediğimiz her videodan haberdar olacaksınız. Gene yüksek potansiyeli bir hisseyle karşınızda olacağız. Tabi her zaman söylediğim gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında ve teknik analizimize sağladığı verilerle, öngörülerle ve tecrübelerimizle paylaşıyoruz bu videoları. Tabi biz videolarını çekiyoruz diye kesinlikle alınması gerekiyor anlamına gelmez. Biz fırsat bulduğumuz hisse senetleri ve altcoin'leri alıyoruz mutlaka. Tabi aldığımı spekülasyon olmasın diye sizinle paylaşmıyorum genelde. Sadece birkaç tanesini sizinle paylaşıyorum. Ama altcoin'leri ve altcoin sepetimi sizinle zaten paylaştım daha önceki videolarda. Onu da merak ediyorsanız YouTube kanalımızdan mevcut video. Bir 20-23 tane altcoin'imiz var. Hepsini sizinle paylaştık. Daha doğrusu birkaç tanesini sizinle paylaştık. Paylaşmadıklarımız da var. Tabii sizin ilginize ve isteğinize bağlı. Siz istediğiniz zaman biz sizinle paylaşıyoruz. Ve portföyünüzdeki hisse senedi ve altcoin'leri de bu videonun veya herhangi bir videonun altına yazdığınız zaman onun da analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Yaptığınız yorumun altına yorum olarak paylaşıyoruz. Ama yüksek potansiyeli varsa bu şekilde buna benzer, onun da videosunu çekip sizinle aynı şekilde paylaşıyoruz. Onun için varsa aklınızda takip ettiğiniz hisse senetleri vesaire mutlaka yorum bölümüne yazın veya altcoin'de olabilir veya herhangi başka bir şey olabilir. Analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi ne dedik? Tekrar yüksek potansiyeli bir hisse senediyle karşınızdayız ve her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi değil, ayrıca uzun vadeli olarak biz paylaşıyoruz bu videoları. Yani beklentimiz uzun vadeli. Uzun vadeli olmadığı sürece hedefler geçerli değildir. Eğer beklemeyecekseniz almazsınız hiçbir zaman. Eğer bu işi bilmiyorsanız kısa vadede al sat yaparak kar edemezsiniz. Eğer teknik analiz tabii ki öğrenmişseniz veya biliyorsanız, iyi bir şekilde bilip uyguluyorsanız anca o şekilde al sat yapıp kazancınızı katlayabilirsiniz. Eğer teknik analizi öğrenmek isterseniz de bizim sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz kursumuz var. Videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. 1300 TL'den 500 TL'ye indirdik kursumuzun fiyatını. Almak isterseniz dediğim gibi kursun linki videonun açıklama bölümünde mevcut. Analizime başlayacağım fakat sizden ricam kanala abone olmanız. Çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Abone olup bildirim zilini açarsanız da yüklediğimiz her videodan anında haberdar olacaksınız. Siz kanala 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de hemen analizime başlıyorum. Bu arada BIST 100 endeksine de bir değinelim. Durum nedir? Bu düşüş nereye kadar devam edecek veya buradan dönüş olur mu? Onu sizinle paylaşalım ki endeksi de çok soran arkadaşlar var. Hisse analizi yaptığımız zaman endekse ve biraz temel durumuna da bakacağız hissenin. Ayrıca altcoin'e baktığımız zaman da Bitcoin'e ve kripto paraların genel durumuna bakacağız. Şimdi BIST 100 endeksinde gördüğünüz gibi şurada sarıyla gördüğünüz bir yükselen trendimiz var. Şurayı hemen çizelim şu şekilde. Şuradan yani 1300'lerden gelen bir yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendi 8573'lere kadar gitmiş ve ondan sonra şu an bir düzeltme yapıyor. Ana trend desteğimiz nerede peki? Şu anda baktığımızda 7000'lerde diyebiliriz. Şuradan hemen hatta günlük grafiğimizi açtığımızda da burada 200 günlük ortalamanın olduğu destek noktası yükseliş trendinin olduğu destek noktasıyla kesişiyor. Aynı seviyeye denk geliyor. Ortalama işte 6800 ve 7000'lerden de geçiyor bu destek. Buralara kadar düşüşler normaldir. Trendi bitirmez ama buranın altına düşerse gördüğünüz ana trend bitmiş olacak. Daha sonra 5700'lere kadar bir düzeltme olacağını düşünüyorum. Eğer tabii ki 6800'ler aşağı doğru kırılırsa. Tabii geçtiğimiz seçim öncesinde gördüğünüz gibi burada bir yükselişimiz olmuştu şu şekilde. Daha sonra 8500'lerden tekrar bir düzeltme gelmiş. Şu an
tekrar bir seçim arefesine yaklaşıyoruz. Bu düzeltme doğaldır ama ondan önce, seçimden önce daha doğrusu tekrar bir yükseliş yapacaklarını ben düşünüyorum. Çünkü iktidar borsaya da oynuyor. Borsaya oynuyor dediğim borsanın seçimlerden önce yükselişini destekler ki bu da oy kaybına sebep olmasın açıkçası. Böyle bir stratejisinin olduğunu da düşünüyorum. Bu yükseliş nereye kadar gelebilir? Bizim 9500 hedefimiz vardı daha önceleri. Oraya kadar gelmeden satış yedi ama oraya kadar gidecektir. Bizim ondan sonraki hedefimiz şurada oluşacak yapıya göre şu şekilde, hatta şöyle çizelim, ortalama 12.200 hedefimiz vardı 9.500'den sonra. Daha sonra 1500-1600'ler hedef olarak karşımıza çıkıyor. BIST endeksinde tabii ki uzun vadeli olarak. Eğer 6800 aşağı kırılmazsa, şu an 6800 çok önemli bir destek noktası. 6800-7000'ler arası. Buralar kırılmadığı sürece ana trend yukarıya doğru devam edecektir uzun vadeli olarak. Evet, bu hisse senedi de çok soruluyor. Defalarca soruldu. Hep analizini yapıp paylaşıyoruz arkadaşlarla. Tabii ki yorum olarak. Ama video olarak ilk defa videosunu çekeceğiz yanılmıyorsam. Videosunu sizinle paylaşacağız ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi olmadan, çünkü çok soruyorsunuz, belli ki birçok kişinin elinde var. Şahsen ben de alıyorum. Tabii ben alıyorum diye sizin de almanız gerekiyor anlamına gelmez. Kesinlikle tekrar etmiş olayım. Şimdi haftalık grafiğimizi açıyoruz. Haftalık grafik ne demek? Onu da her defasında sizinle paylaşıyoruz. Haftalık grafik dediğimiz olay, şu mumlardan her bir tanesi bir haftada oluşmuş demek ve dolayısıyla da uzun vadeli bir grafik ve uzun vadeli bir analiz demek. Uzun vade dediğimiz olay da en az bir yıllık zaman dilimi demek. Yani bu hisse senedinde verdiğimiz hedefler en az bir yıl geçecek. Ondan sonra gelecektir ya da en az bir yıl geçtikten sonra bu hedeflerin geleceğini düşünüyoruz anlamına geliyor bu. Beklentimiz bu şekilde diyelim. Şimdi ne var? Nasıl bir hareket var? Nasıl bir formasyon var? Onu sizinle paylaşalım. Şimdi burada Cante'nin eski diplerine baktığımız zaman şurada 2021 yılında şurada gördüğünüz gibi biz oraya kadar görebiliyoruz. Hatta şurayı kaldıralım. Şunu şöyle dik koyalım şöyle. Daha önceki grafik görünmüyor. O zaman mı arz oldu tabi bilmiyorum ama araştırmadım daha doğrusu. Ama siz araştırdıysanız, bilginiz varsa yorum bölümüne mutlaka temel bilgilerini bizimle paylaşınız. Tabi genelde sadece teknik olarak bakıyoruz hisselere ve altcoin'lere ama temel olarak değerlendirmemizi isteyen arkadaşlar da var. Onlar için de değinelim. Son kapanış gününde BIST 100 endeksi %1'lik bir yükseliş yaptı. Cante'de de şöyle gördüğünüz gibi %3.80'lik bir yükseliş olmuş. Peki verilerine baktığımızda durum nedir, onu sizinle paylaşalım. Şu an hisse adeti olarak 11.863 adet mevcut. FK durumuna baktığımızda 10.23'lük bir FK'sı var. Tabi bir de sektörüne bakmak lazım. Siz sektörüne bakarsanız isterseniz verileri bizimle yorum bölümüne paylaşabilirsiniz. Bir de sektör FK'sına bakmak lazım. Piyasa değeri bölü defter değeri 2, çok yüksek değil bana göre. Piyasa değeri TL olarak baktığımızda 15 milyarlık bir piyasa değeri var. Piyasa değeri dolar bazlı olarak baktığımızda da aynı şekilde 537 milyon dolarlık bir piyasa değeri karşımıza çıkıyor. En son net karına baktığımızda 1 milyarlık bir kar elde etmiş. Son bir yılda ise gene 1 milyar 500 milyonluk bir net kar elde etmiş. Sermayesine baktığımızda 938 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu rakamlarda bir sıkıntı varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Öyle kabataslak bir baktım, eğer yanlışlık varsa yorum bölümüne yazıp bizimle paylaşınız. Şimdi burada ne dedik? 3 Mayıs 2021'de şurada gördüğünüz gibi şöyle dibine gelelim. 1.71 TL'deymiş bu hisse senedi. Daha sonra ne yapmış? Bir trend başlatmış ve 3 yıl içinde gördüğünüz gibi, hatta 2 yıl içinde şu zirvesine kadar gelmiş. O da 72.50 TL zirvesi görünüyor. Gayet güzel bir yükseliş yapmış. Bakalım ne kadarlık bir yükseliş yapmış. Şöyle sizinle paylaşalım. Gördüğünüz gibi 1.70 TL seviyelerinden 73 TL civarlarına kadar gitmiş ve 42 kat artmış. 2 yılda böyle güzel bir yükseliş göstermiş. Daha sonra bir düzeltme olmuş. Gördüğünüz gibi 16 TL civarlarına kadar gelmiş. Peki bundan sonra nedir durum, nasıl olacak, onu sizinle paylaşalım. Burada önemli bir destek seviyemiz var. Şurada hemen sizinle paylaşalım.
Şu 15.80 civarları bizim için çok önemli bir destek noktası. Burası kırılmadığı sürece beklentimiz yukarıya doğru olacaktır. Ama burası kırılırsa 15.90 TL civarları, burası kırılır da altında kapanışlar görürsek bu hisse senedinde beklentimiz biraz daha gecikecektir. Ama şu an baktığımızda burayı güzel bir destek olarak görüyor ve buraya düştükçe, buralara düştükçe alımların yükseldiğini görebiliyoruz. Ayrıca RSI'dan da bunu görebiliyoruz. Nedir? Şurada bir pozitif uyumsuzluk dediğimiz olay var. Bu da nedir? Şurada gördüğünüz gibi 23 Nisan'daki, pardon, Nisan 2023'teki dibinden bir çizgi aldığımızda gördüğünüz gibi diplerin yukarıya doğru yükseldiğini görüyoruz. Bu da fiyat grafiğindeki dibin düz gittiğini ve aşağıda RSI'nin yukarıya doğru gittiğini ve dolayısıyla burada bir pozitif uyumsuzluk oluştuğunu teknik olarak söyleyebiliriz. Ve burada dediğim gibi 15.91 TL seviyesi önemli ve tekrar geçtiğimiz hafta oraya bir iğne atmış. Gördüğünüz gibi çok güzel bir destek almış, orayı şöyle sizin için çizelim. Yuvarlak içinde gördüğünüz seviyeyi görmüş ve buradan tekrar sert alımlar gelmiş gibi görünüyor. Şimdi kısa vadede bir de günlük grafiğimizi açalım. Günlük grafikte de gördüğünüz gibi burada güzel iki tane dip mumu yapmış ve 15.90'lardan 16.90'lara kadar bir tepki vermiş yukarıya doğru. Biz buraların altına düşeceğini şahsen beklemiyoruz. Yani 15.95'lerin altına. Buradan zaten BIST 100 endeksinin de düzeltmesinin hemen hemen bittiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra en azından Ocak-Şubat ayına kadar, hatta Şubat ayında en azından bir yükseliş olabileceğini tekrar söyleyebiliriz. Beklentimiz bu yönde daha doğrusu. Çünkü biz daha önce sizin için analizini yaptığımız zaman BIST 100 endeksinin 9500 hedefimiz vardı. Onu da sizinle paylaşmıştık. Peki başka ne var? Şöyle gördüğünüz gibi ne dedik? Burada bir desteğimiz var. Hemen şurayı kaldıralım. Daha sonra burada gördüğünüz gibi pembeyle gördüğünüz, daha doğrusu düşen bir ana trendimiz var. Buranın üstüne çıkmadığı sürece yukarıya doğru trend başlayamaz. Gördüğünüz gibi burası, yani 23 TL hedefi de, daha doğrusu 23 TL civarları bizim için bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ondan sonra tabii ki bizim beklentimiz nedir? 23 TL üstüne attığı zaman şuradan da, yani 33 TL civarlarında da bir düzeltme gelecektir. Daha sonra ana hedefimiz değil de çanak tamamlama hedefimiz 72,5 TL olacaktır. Oraya geldikten sonra da tekrar bir düzeltme yapabilir. Daha sonra 72 TL üstüne atacak ve kalıcı olacak ve vereceğimiz uzun vadeli hedefimize gelecektir. Orası neresi ve potansiyel ne kadar, onu da sizinle paylaşalım. Şöyle hemen haftalık grafiğimizi açıyoruz ve gördüğünüz gibi burada güzel bir formasyonumuz var. Formasyon nedir? Hemen sizinle paylaşalım. Yukarıda bir üçgenimiz vardı. Tabii ki burada da güzel bir bayrak flama formasyonumuz var daha doğrusu. Onu da sizin için şöyle rengini değiştirelim belli olsun diye. Şöyle hemen şurayı da kalınlaştıralım. Gördüğünüz gibi burada mavi ile gördüğünüz güzel bir flama formasyonumuz var. Ve burası kırıldıktan sonra hedefimiz neresi, onu sizinle paylaşalım. Şöyle hemen şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi 23 TL'de şu düşen trendin kırılmasını bekliyoruz. 23 TL'den sonra şurayı da hemen paylaşalım. Ana hedefimiz burası ama burada ne demiştik? Burada bir çanağımız var şu şekilde. Çanağımızı da sizinle paylaşalım, çizelim. Şu şekilde bu çanak tamamlanacaktır. Tabi şartımız nedir? 15.90 TL üstünde kalması. Kaldıktan sonra gördüğünüz gibi 72 TL'ye kadar gidip sarıyla gördüğünüz çanak formasyonunu tamamlayacaktır. Ve daha sonra 72 TL üstüne atıp kalıcı olursa da sonraki hedefimiz, çanak tamamlama hedefimiz gördüğünüz gibi 339 TL olacaktır. Bu çanağın da tabi uzun vadeli olduğu için en az 2'ye katlanacağını ben düşünüyorum şahsen. Şöyle hemen sizinle paylaşalım. Hep ne diyoruz? Uzun vadeli çanaklarımız kendisini 2'ye 3'e katlayabiliyor. Dolayısıyla da 339 TL seviyesinden sonra gördüğünüz gibi çanak 2'ye katlama hedefi olan şurası 1500 TL hedefimiz olacaktır. Ondan önce tabi dirençlerimiz var mı? Var. 915 TL bayrak formasyonunun tamamlama seviyesi.
Daha sonra çanağı ikiye katlama hedefi olan 1540 TL, daha doğrusu 1550 TL civarları bizim ana hedefimiz olacaktır. Tabi uzun vadeli, uzun vadede en az bir yıllık zaman dilimi demek ve şu andan itibaren baktığımızda 15.90'lar kırılmadığı sürece gördüğünüz gibi ana hedef olarak 1550 TL civarları bizim ana hedefimiz olacaktır. Ve gördüğünüz gibi %10 binlik bir yükseliş potansiyeli var demek. Bu da 101 kat demek, yani 100 kat olsun diyelim. Şu andan itibaren Cante'de bizim beklentimiz uzun vadeli olarak tabii ki %10 binlik bir yükseliş. Dolayısıyla 100 katlık bir yükseliş ve gördüğünüz gibi de zaten daha önce 2 yılda çok güzel bir yükseliş, 50 katlık 50x'lik bir yükseliş yapmış. Onun için bu hedefler kesinlikle astronomik değil. Sadece siz uzun vadeli beklemeyi bilmediğiniz için size enteresan ve astronomik seviyeler olarak görünebilir. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Siz sadece uzun vadeli yatırımcı olduğunuz zaman bunu anlayabilirsiniz. Bu arada şu an saat 12 buldu ve 2024 yılına girmiş olduk bu videoyla. Hepinize yeni yılda sağlık, mutluluk öncelikle, daha sonra bol para ve huzur diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni yılda da beraber olacağız. YouTube kanalımızın katıl butonu açıldı. Oradan bize destek verebilirsiniz. Ayrıca kanala üye olanlar için video yüklemeye başladık. Canlı yayınlar yapmaya başladık. Her hafta yapacağız bunu. Onları kaçırmamak için de kanalımıza üye olmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Eğer üye olmuyorsanız. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni yılda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.